Son yüzyıllarda yapılan arkeolojik kazılar, eski çağ mensup yazarların ve özellikle Herodot'un ilmi değerini azaltmak şöyle dursun, tersine onların anlattıklarını teyit etmiştir. Görülmüştür ki, o çağın gerçek tarihçilerinin gerek şairlerin yazdıkları önemsiz ayrıntılar bir tarafa bırakılırsa şaşırılacak derecede tarihi gerçeklere uymaktadır. Yüzyıllar boyunca efsanevi ve hayali bir şehir bilinen Troya'nın keşfedilişi, Schliemann Homer'e olan güveninin yerinde olduğunu göstermiştir. Bundan dolayıdır ki bugünkü tarihçiler için eski çağa ait kaynaklar değerlerini kaybetmemiştir. Hele Herodot özellikle İran'ın tarihi ve Mısır'ın örf ve adetleri bakımından adeta İncil gibi kabul edilmektedir. Bununla beraber bu durumun bir istisnası vardır. Herodot'un Pelaskoya adını verdiği eserinin birçok yerinde sözünü ettiği, göçlerini anlattığı, örf ve adetleri hakkında bilgi verdiği milleti bugünkü tarihçiler ve özellikle Latin ülkelerinin tarihçileri yok farz etmek hususunda söz birliği etmiş gibidirler. Zamanımızda ise Yunanistan'ın tarihi de, tarih öncesi de Pelasklardan söz edilmeden yazılabilmektedir. Sadece bazı sözlüklerle bazı ansiklopedilerde onlar hakkında bir iki satır bulabiliyorsunuz. Stock Yayın Evi'nin 1968'de yayınladığı Tarihi Atlas gibi bir eserde Pelask kelimesinin ne metinde ne de notlarda görülmemesi bugünkü tarihçilerin tutumunu oldukça iyi yansıtmaktadır. Bir yanda bu durum varken bir yandan da şurada burada İtalyan ansiklopedisindeki Pelask maddesinin yazan Luigi Paretti, Massimo Polettino gibilerin Pelask milletinin tarihi varlığını inkar eden sesleri yükselmektedir. Bunlar eski yazarları geri zekalı gibi göstererek onların Pelasklar hakkında saçmaladıklarını, yer isimlerindeki benzerlikler yüzünden aldandıklarını, yanlış muhakemelere, katmerli faraziyelere ve Yunanlılara mahsus fantezilere kapılarak Pelask mitini yaratmış olduklarını iddia edebilmektedirler. Soğukkanlılıktan bu derece yoksunluğun ve ilmi objektiflikten bu kadar uzaklığın sebebini insan kendi kendine soruyor. Adile Ayda, diplomat, akademisyen, yazar. Bundan sonraki bölümlerde Pelasklardan başlayıp şu ana kadarki ismini duyduğunuz Truva, Trak, Etrüsk, Yamna, Frig, Muşki, Kimer, Hatti gibi halkların köklerine inip Türkler ile benzerliklerine bakacağız. Kabul edilen tarihe göre Pelask ismi antik Yunan metinlerinde adı geçen Helen kavimleri gelmeden önce ana vatanları olan Kuzey ve Orta Yunanistan'da Girit ve Ege adalarında yaşayan bir halkın adıdır. Yunan kaynaklarında M.Ö. 5-4. yüzyıllarda adları geçmekteyse de zamanla asimile olmuşlardır. Pelaskların Yunanların anlamadıkları bir dil konuştukları bilinmektedir. Pelask dilinin Hint-Avrupa dil ailesinden olup olmadığı halen tartışılmaktadır. Yine kabul edilen tarihe bakıldığında Pelasklar Helenlerin barbar olarak tanımladığı kavimlerden birisiydi. Bu kavimler ise bilindiği üzere Lidya, Trakya, Frigya veya Fenike gibi Balkan, Avrasya, Anadolu halklarıydı. Pelasklar Helenlere karşı yaptıkları savaşta topraklarını da kaybetmişlerdir. Homeros, Pelaskların Epir, Güneydoğu Trakya, Argos, Peloponnes ve Girit'in yerli halkı olduğuna dair bilgiler vermektedir. Bazı Gürcü araştırmacılar Pelasklarla Kolhis halkları ve kültürü arasında bağlantı kurmuşlardır. Hattiler gibi Kafkasya kökenli halkların Anadolu'ya Hint-Avrupalılardan önce geldiği düşünüldüğünde akla yakın gelmekteyse de ispat edilmemiştir. Bulgar dil bilimci Georgi, Pelaskları Trak halkı ile ilişkilendirmiştir. Rumen araştırmacı Nicolae Dansusianu, Pelaskları Proto-Latince konuşan bir halk olarak tanımlamıştır. Arkeolojik bulgular Pelaskların kesinlikle İlriya halkının kültürü dışında başka halk kültürlerine benzerliklerinin bulunmadığını ortaya koymuştur. Yani Pelask dilinin sadece Arnavutça ile ilişkili olduğunu gösteren kanıtlar bulunmuştur. Örneğin Pigros kelimesi bugünkü Arnavutça'da hala kullanılıyor. Buna benzer Pelask kelimeler sadece Arnavutça ile açıklanmaktadır. Limne adasında 1885 yılında Kaminya'da Pelasklara ait olduğu sanılan bir yazıt bulunmuştur ve bugün Atina National Museum'da sergilenmektedir. Bazı araştırmacılar bu yazıtın ardından Pelask dilinin Tark, Etrüsk
hatta Türk diliyle benzerlikleri olduğuna dair bazı teoriler ortaya atmıştır. Bu yazıtı sizler için hemen bir sonraki bölümde açıklayıp detaylı şekilde okuma yapacağız. Etrüsklere ait 80 iskeletten alınan DNA örnekleri, Etrüsklerin genetiğinin bugünkü Anadolu Türkleri ile ilişkili olabileceğini ve Anadolu toplumunda sanılan aksine birkaç bin yıllık genetik süreklilik olabileceğini göstermiştir. Etrüskler gibi Anadolu kökenli olması muhtemel olan Pelasglar, varlığına dair fiziki bulguların azlığı ve tüm tahminlerin teori düzeyinde kalmasına sebep olmaktadır. Homeros'un eserinin 2. bölümünde eski Argos şehrinden söz ederken bu şehri Pelasgik diye nitelendirmektedir. Pelasglar tarafından kurulmuş Pelasg şehri anlamına gelmektedir. Homer daha sonra Yunanlılar karşısında yer almış olan Troya ordusundan bahsederken Larissa şehrinin beslenmiş olduğu sağlam süngülü Pelasg kabilelerden söz eder. Bildiğimiz gibi Larissa Teselya bölgesine ait bir şehirdir. İlyada'nın 10. bölümünde Pelasg kelimesi aşağıdaki olayların hikayesinden sonra zikredildiğini görüyoruz. Truvalı kumandan ve kahraman Hektor, Truva karşısında yer almış Akka donanmasının durumu hakkında bilgi edinmek üzere Dolon adlı birini keşfe gönderir. Dolon Yunanlılar tarafından yakalanır ve sorguya çekilir. İşte o zaman Dolon, Truva'nın müttefiklerini sayarken Pelasgları ve Trakları zikreder. Dolon adlı Truva kahramanına ayrı bir parantez açacak olursak, İlyada bölüm 10. Dolon attı omuzlarına kıvrık yayını, boz bir kurt postunu giydi üstüne. Başına sansar derisinden bir tolga koydu. Sivri kargısını aldı eline. Yürüdü Troya ordusundan gemilere doğru. Dolon Eumedes'in oğluydu ve 5 kız kardeşi vardı. Hektor tüm Truvalı savaşçıların çağrılmasını talep etti. Hızlı bir koşucu olarak kabul edilen Dolon, Akka gemileri hakkında casusluk yapmak ve Akaların gemileri nasıl koruduklarını kontrol etmek için gönüllü oldu. Karşılığında Hektor, savaşın sonunda ödül olarak Dolon'a Akelyos'un, Aşil'in atlarını ve bronz arabasını teklif etti. Aldatılmaktan korkan Dolon, Hektor'un vaat edilen ödülü yerine getireceğine dair yemin etmesini istedi. Dolon, çevresine uyum sağlamak için kurt derisi ve sansar postundan bir post giyerek ayrıldı. Planı 4 ayak üzerinde yürüyerek Akaları kandırmaktı. Akalılar tarafından şans eseri Truva çadırlarına gizli bir baskınla yağmalanmak üzere yola çıkan Diomedes ve Odysseus önderliğinde Akalı savaşçılar Dolon'un geldiğini gördüler. Dolon'un onları görememesi için ölülerin bedenlerinin arkasına saklandılar. Diomedes, Tanrı Athena'nın rehberliğinde Dolon'u kovaladı. Dolon, işkenceden sonra hayatı için yalvardı. Bu iki savaşçıya babası Eumedes'in çok zengin olduğunu, bu nedenle de kendisi için yüksek bir fidye değerinde olabileceğini söyledi. Odysseus, Akalılar hakkında neden casusluk yaptığını ikisine söylerse Dolon'u öldürmeyeceğini söyledi. Dolon, Odysseus'a bilmesi gereken her şeyi anlattı. Dolon, daha sonra iki savaşçıya hangi Truva müttefiklerinin hangi çadırda yaşadığını ve güçlerinin neler olduğunu bildirdi. Bunun ardından Odysseus sözünden döndü ve Dolon'un başı Diomedes tarafından kesildi. Odysseus ve Diomedes Truva kampına ortalığı kasıp kavurmak, Trakya kralı Rhesus'u öldürmek ve değerli atları çalmak için yola çıktı. Herodot'a göre Tayrenlerin yukarısındaki Kreston şehrinde ve ayrıca Çanakkale Boğazı civarında Plakya ve Sutulaka şehirlerinde oturan Pelasg kalıntısı ahalinin diline bakılırsa Pelasglar barbar bir dil konuşurlardı. Herodot döneminde Yunanlıların dilinde barbar kelimesi bilindiği gibi Yunanca olmayan demektir. Batılı araştırmacılar Yunanistan'da olduğu gibi İtalya'nın ilk yerlilerinin de Hint, Avrupa kökenli olmadıklarını onaylıyorlar. İtalya topraklarında ortaya çıkarılan Etrüsk yazıtları son 500 yıldır incelenmektedir. Araştırmacılar sonunda Romalılardan önce İtalya'da Etrüsk uygarlığını kuran Etrüsklerin Hint, Avrupa kökenli olmadıkları sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca Etrüsklerin ulusal kökenini Yunan sayılması sonucunda Yunanistan'dan sürülen Pelas denilen ulusla ve daha sonrası ise Truva'dan göç eden Truva boylarını oluşturdukları bilinmektedir. Pelasgların İtalya'nın ulusal kökeninin oluşumunda yer aldıkları eski tarihçi Ozan gibi kimselerin yapıtlarında geniş olarak anlatılmaktadır.
Kısaca Virgil denilen eski Romalı ozan Publius Vergilius Maro da Georgia adlı yapıtında Pelaskları Latin ülkesinin ilk yerlileri olarak göstermektedir. İtalya'ya Pelaskların gelmesi konusunda daha geniş bilgiyi eski Yunan tarihçi Halikarnaslı Dionysos vermektedir. Onun yazdığına göre Yunanistan'dan sürülen Pelaskların bir bölümü İtalya'ya yerleşmişti. Pelaskların Enor boyuyla ilgili Virgil'in verdiği bir bilgi özel önem taşımaktadır. Virgil, İtalya'ya gelen öyküsel Enotların İtal adındaki Hakan'ını anlatmaktadır. Bu bilgi Pelaskların İtalya'ya çok eskiden yerleştiklerini, üstelik ülkeye kendilerini yöneten Hakan'ın adını verdiklerini göstermektedir. Virgil'in aynı tatlı yapıtının 136. sayfasının birkaç yerinde şu bilgiler görülmektedir. Batıda Yunanların Esperya diye andıkları bir ülke vardır. Bu eski, verimli ve güçlü silahlarla korunan ülkede önceleri Enor erleri yaşardı. Şimdi ise onların torunları bu ülkeye önderlerinin adını vermiş ve kendilerine İtalyalı demişlerdir. Aynı eserde Virgil, Pelas kökenli olan bir kesim Truvalıların da İtalya'ya geldiğini anlatmaktadır. Yunan yıkımına uğrayan Truvalıların İtalya'ya göçünden söz eden Virgil, Pelaskların kökeni konusunda ilgi çekici bir bilgi vermektedir. Virgil'e göre göç eden Truvalılar, Pelaskların kendi öz soydaşları olduğunu söylemişlerdir. Bu bilgiler eski dönemlerde İtalya'nın Truvalı ve Pelask denilen halkın yerleşim alanı olduğunu göstermektedir. Ayrıca 166. sayfada Virgil, İtalya'ya göç etmiş Truvalıların aşağıdaki sözlerini de iletmektedir. Orası bizim yurdumuzdur. Dardan orada doğdu. Yasi de orada doğmuştur. Bizim soyumuz ondan türemiştir. Bir başka eski Yunanlı tarihçi Midillili Helenik ise Foronida adlı yapıtının 21. sayfasında verdiği bilgiler Pelasklar ile Tirsenler de denilen Etrüsklerin aynı ulus olduğunu göstermektedir. Eski Yunanlı tarihçi Tukididis eskiden Akti denilen Atik Yarımadası'nın yerlilerini anlatırken Tirsenlerin bir bölümü olan Pelaskların da burada yaşadığını iletmektedir. Aynı eserin 22. sayfasında Tirsenlerin önceleri Pelasklar diye anıldığını bildirmektedir. Eski tarihçilere göre Pelasklar Yunanistan'ın Peloponnes, Teselya bir takım başka illerinde yerleşmişlerdir. Tukididis sonraları Tiren, Tirsen diye anılan bu ulusun Limni, İmros, İskire adaları ve başka bölgelerde yaşadıklarını belirtmektedir. Yunanlıların Eleda'yı ele geçirmeleri nedeniyle Pelaskların İtalya'ya göç etmelerinden çok sonraları Yunanlıların sürgün ettiği Truvalıların bir kesimi İtalya'ya göç etmiştir. Truva Savaşı'nın kahramanı Ene'in önderliğinde İtalya'ya gelen Truvalılarla yerlilerin karışarak Latin toplumunun kökenini oluşturmuştur. Halikarnaslı Dionysos, Roma'nın eski çağları ile ilgili yazdığı eserinde bu konuda aşağıdaki bilgiyi vermektedir. Yerlilerin Latin adlı önderi kendi kızı Lavinia'yı Ene ile evlendirerek Truvalıları kendi ulusuyla birleştirdi. Onlar genel bir yönetim kurarak yerli önder Latin'in adını yeni oluşan topluma ulus adı olarak verdiler. Böylece Latin toplumu oluştu. Truva'nın düşmesinden 16 kuşak sonra Truvalılar Hakan Ene'in 17. kuşaktan torunu olan Romulus'un önderliğinde savaşçılarını Palantia ve Saturnia'ya göndererek çabukça ele geçirdiler. Palantia'da kurulan güçlü kaleye Ene'in torunlarının önderi olan Romulus'un adı verilerek Roma diye anıldı. Pelask ulusunun kökenine gelince eski tarihçilerin Pelaskları Tirenlere veya Tirsenlere yakın sayması onların Hint-Avrupa kökenli değil, tersine Truvalı Etrüsk soyundan olduğunu gösterir. Eski Yunanlı tarihçi Dionysius Halikarnassus, Tirenlerin yani Etrüsklerin ve Pelaskların aynı ulus olduğunu yazmıştır. 5. yüzyılda yaşamış Yunanlı tarihçi Lesboslu Helenik ise Tirsenlerin, Etrüsklerin önceleri Pelasklar diye anıldığını ve Yunanlıların yayılmasından sonra bir bölümünün İtalya'ya göç ettiğini yazmıştır. Limni adasında ortaya çıkarılan Pelask yazıtı da Pelask ile Tirsen yani Etrüsk dillerinin aynı dilin yalnız değişik söyleyişleri olduğunu gösterir. Görüldüğü gibi eski Yunanlı tarihçilerin verdikleri bilgiler
Ne Truva'nın ne de Yunanistan diye anılan ülkenin en eski dönemlerde Yunan toprakları olmadığını, Yunanistan'da Truvalılar ile aynı soydan Pelaskların, Etrüsklerin ve Trakların yaşadığını göstermektedir. Yunanistan'a ilk yerleşen Pelaskların, Truvalıların, Trakların özel at varlıklarında eski Türk adları bulunmuştur. Belirlenen bu adlar ise ayrıca eski Avrupa kaynaklarının verdikleri bilgiler, aynı kökenli Truva, Trak, Pelask ve Etrüsk dillerinin konuşulduğu Anadolu, Yunanistan, İtalya sınırları içerisinde Truvalıların kökeninin sorununun bölgesel olarak incelenmesi gerekmektedir. Kaminya steli olarak da bilinen stel, Kaminya'da bir kilise duvarına inşa edilmiş olarak bulunmuştur. Şu anda Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır. Stelde alçak kabartmalı bir insan büstü bulunmaktadır ve Batı Yunan alfabesine benzer bir alfabeyle yazılmıştır. Yazıt Bustrafedon tarzındadır ve harf çevirisi yapılmıştır. Ancak Etrüsk ile karşılaştırmalara dayalı ciddi dil bilimsel analizler Etrüsk'ün kendi çevirisindeki çalışmalarla birleşince başarılı bir şekilde tercüme edilememiştir ve hala da edilememiştir. Yazıt 33 ila 40 kelimeden oluşan 198 karakterden oluşur. Kelime ayrımı bazen 1 ila 3 nokta ile gösterilir. Ön taraftaki metin ikisi dikey, biri yatay olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Bu konuyla alakalı çalışma yapan Kazım Mirşan ise yazıtı Türkçe olarak aynen şöyle okumuştur. Günümüz Türkçesine göre as ata, Tanrı'ya ait olması için tören ile Tanrı'ya uçurduğumuz liderimizin heykelini açıyor olmam, idrak olunan Tanrı içindir. Milli hatıra edilen Tanrı'ya ulaşma günüdür. Açma dolayısıyla verilen ateşe yakılma ziyafeti, mukaddes ateş aracılığı ile onun Tanrı'ya ulaşabilmesi için bu açılış ile verilmiştir. Lemnos yazıtı ana yazıt ve Yu yazıtı olmak üzere iki kısımdan ibarettir. Bu iki kısım yalnız iç delik bakımından değil, bazı tamah şekilleri bakımından da birbirinden ayrıcalıklar gösterebilmektedir. En taması ana yazıtta bir daire şeklindeyken Yu yazıtında kare şeklindedir ki bu şekli Kamten, Avusturya yazıtlarında da görmekteyiz. Lemnos anıtının taban yazıtı yani Yu yazıtı sağdan sola doğru okunarak Türkçe olarak şöyle okunmuştur. Söz konusu nam hakkındaki yazı onun kanıtım halinde atılması için ilan edilmiş bulunuyor. Töreni yapmak suretiyle Tanrı'ya yazılı olarak bu şekilde erişmiş olan halka mal etmek için yapılan tören, lider peygamberimizin Tanrı'ya uçmasını temin ederek Tanrımıza ulaşan kişi olması içindir. Ana metinde en tamgasının yuvarlak şekilde olmasına karşılık taban yazıtında yani Yu yazıtında kare şeklinde yazılmış olması Yu yazıtının başka bir kabile tarafından yazılmış olduğunu gösteriyor. Diğer bir hususiyet de ana yazıtın satırları normal yazı usulüyle yazılırken Yu yazıtının George Zoega kaidesine göre ayrıcalıklı olarak yazılmış olmasıdır. Bu ayrıcalığı biz Frig yazıtlarında da görmekteyiz. Bütün bunlara göre Lemnos yazıtının İtalya Etrüsklerine ait olmadığını söyleyebileceğiz. Onun Frig yazısı kaynaklı bir yazı olma ihtimali ise çok daha kuvvetlidir. Böyleyse Lemnos yazıtı Frig yazıtlarından çok daha sonraki bir zamana ait olacaktır. Ancak yazıtın ne zaman yazıldığını kesin olarak tespiti mümkün olmayacak.